Merhaba, ben Özge. Ben Eda. Bugün bu videoda çalışmak ve öğrenci olmak üzerine konuşacağız. İkisinin olumlu ve olumsuz yönlerini karşılaştıracağız. Ben çalışıyorum. Ben öğrenciyim. Eğer bizi anlamakta zorlanırsanız alt yazıları açabilirsiniz. Eğer hazırsanız başlayalım. Öğrenci olmanın en güzel yönü sence ne? Benim çok zamanım var. Haftada 3 gün derse gidiyorum. Bence de öğrenci olmanın en güzel yönlerinden biri bu. Ben şu an çalışıyorum ve belirli çalışma saatlerim var. Örneğin ben her gün saat 8'den öğleden sonra 4.30'a kadar en az çalışmak zorundayım. Yani işte olmak zorundayım. Senin belli saatlerin, belli ders saatlerin var mı? Her gün sabit değil. Haftanın her günü farklı bir programım var. Bazen çok erken kalkmak zorunda kalabiliyorum. Ama genelde erken kalkmak zorunda değilim. Daha geç gidebiliyorum. Bu çok güzel bir şey. Ben her gün çok erken kalkmak zorundayım ki işe gitmeye hazırlanabileyim ve zamanında işe başlayabileyim. Her gün dersim yok dedin. Haftada 3 gün dersim var. Ben hafta içi her gün çalışmak zorundayım. Yani haftada 5 gün en az çalışıyorum. Bu benim için daha az esneklik anlamına geliyor. Tüm planlarımı işe göre ayarlamam gerekiyor. Senin için nasıl? Ben istediğim zaman okula gitmeyebilirim. Bu yüzden evet, öğrenciyken daha esnek olabiliyorsunuz. Peki mesela hasta olduğun zaman? Evde yatarım. Ben hasta olduğum zaman bunu iş yerine bildirmek zorundayım. Ve bazen hatta doktor raporu almak zorundayım. Ben okula doktor raporu götürmeye çalışsam büyük ihtimalle bana gülerler. Peki belki sadece sınavın olduğun zaman değil mi? Evet. Bu da öğrenci olmanın olumsuz yönlerinden biri. Sınavlara girmek zorundasınız. Ders çalışmak ve bir şeyler öğrenmek zorundasınız tabii. Bunun için okuyoruz. Ama olsun, yine de insan sınavlara çalışırken zorlanabiliyor. Çalışma hayatının güzel yönü artık sınav olmaması. Çalışma hayatının bence başka bir olumlu yönü ise para kazanmak. Ben öğrenciyken param yoktu. Ailemden para alıyordum. Yani ailem bana harçlık veriyordu. Ama şimdi çalıştığım için her ay düzenli bir maaşım var. Bazı öğrenciler okurken bir yandan bir işte çalışıyorlar. Ama ben bu öğrencilerden değilim. Ben de ailemden harçlık alıyorum. O yüzden şu an kendi ayaklarım üstünde duramıyorum. Kendi ayakları üzerinde durmak ne demek? Kendi ayakları üzerinde durmak, kimseye bağlı olmadan kendi kendine yeterek yaşayabilmek demek. Evet, güzel açıkladın. En başta zaman hakkında konuştuk. Öğrenciyken daha esnek olduğunu söyledin. Ben de buna katılıyorum. Bence öğrenci olmanın bir başka güzel noktası da daha esnek olduğun için arkadaşlarınla daha çok vakit geçirebiliyorsun. Sen ne düşünüyorsun? Ben de öyle düşünüyorum. Özellikle de eğer arkadaşlarım benimle aynı bölümde okuyorlarsa onlarla daha çok vakit geçirebiliyorum. Doğru.
Benim de öğrenciyken arkadaşlarımla vakit geçirme imkanım daha fazlaydı. Ama çalışma hayatında herkes kendi işiyle, kendi hayatıyla meşgul. Bu yüzden arkadaşlarımla vakit geçirmek için çoğu zaman önceden çok iyi plan yapmamız gerekiyor. Evet, başka konuşmadığımız bir nokta kaldı mı? Çalışma hayatında çoğu zaman kendiniz eğer patron değilseniz bir patronunuz var. Öğrenciyken patron yok. Evet. Öğrenciyken kendi kendinizin patronusunuz. Ders çalışmanız gerekiyor sadece. Çalışma hayatında ise patronunuzun verdiği görevleri tamamlamanız gerekiyor. Öğrenci olmak güzel bir şey. Ama maalesef bu hayatımızın kısa bir dönemi. Sonsuza kadar öğrenci olamıyoruz. Ama tabii ki bunu çalışma hayatının olumsuz bir yönü olarak da görebiliriz. Çünkü maalesef hayatımız boyunca çalışmak zorundayız. Evet, bu yüzden öğrenci olmanın tadını çıkar. Bir gün sen de bizim aramıza katılacaksın. Evet. Sonuç olarak peki ne söyleyebiliriz? Çalışmak mı, öğrenci olmak mı? İkisinin de güzel yanları var. Hayatımızın hangi dönemindeysek bunun tadını çıkarmamız lazım. Ben şu an öğrenciliğimin tadını çıkarmaya çalışıyorum. Ve çalışmaya başladığımda da çalışma hayatının tadını çıkarmaya çalışacağım. Hayat güzel. Yaşamak çok güzel bir şey. Bence de güzel bağladık. Bence de öğrenci olmak güzel ama şimdi düşününce ben çalışmaktan da memnunum. Geri dönüp tekrar öğrenci olmak ister miyim? Öğrenci olmanın olumlu yönlerini seviyorum ama mesela tekrar sınava girmek istemiyorum. Bu yüzden çalışma hayatından da memnunum. Güzel bence. Videonun sonuna geldik. Evet. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce öğrenci olmak mı daha güzel yoksa çalışmak mı? Yorumlara görüşlerinizi yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.